Selamlar değerli dostlar. Yeni güzel bir stratejik içeriğiyle gününüze bol kazançlar, başarılar dilerim. Konumuzun içeriğinde bugün beta trading var. Beta trading'de nasıl bir çalışma yaptığımıza dair ve bu sistemin nasıl bir stratejiye sahip olduğuna dair bunu hep birlikte göreceğiz dostlarım. Stratejiye genel olarak baktığımızda bayağı işin içerisinde çok farklı ve kapsamlı bir çalışma olduğunu görmekteyiz. Size şunu söyleyeyim. Bu indikatörün içerisinde tamı tamına tam 20 tane indikatör bulunmaktadır ve her birinin stratejisine dayalı olarak ortaya efsane ve güzel bir mükemmel bir strateji geliştirdik. Sizlere burada mecburen bölüm bölüm anlatmam gerekiyor ki işin içerisinde nasıl bir çalışma olduğuna dair daha detaylı ve net bir şekilde öğrenmek için dostlarım. Bugün sizlerle birlikte beta trading'de kurcalayacağız, inceleyeceğiz ve piyasalarda gerçekten yön veren bir gösterge olduğunu bunu hep birlikte göreceğiz dostlarım. Biliyorsunuz ki TradingView üzerinde çoklu indikatörler kullanmak isterseniz Pro ya da Premium stadına sahip olmalısınız. Normal olarak standart bir kimseye dahi bile bu indikatörü tek paket olarak da kullanabiliyor ve çok rahat bir şekilde de kullanabiliyor dostlarım. Şimdi kısa ve özetle hemen işimize koyalım. Genel olarak baktığımızda eğer piyasalarda manuel olarak bir işlem yapıyorsak mutlaka teknik yönden çizimler yapıyoruzdur. Fakat bu sistemin içerisinde kesinlikle hiçbir çizimi, hiçbir şeyine ihtiyaç duymuyoruz. Tamamen sistemin içerisinde akıllı bir sistemle destek direnç seviyelerin, eğilim bölümlerini hepsini sana tek tek gösterir. Şimdi kısa ve özetle hemen hızlı bir şekilde bugünkü videomuzun ilk bölümünde sizlere bunları anlatayım. Stil kısmında hemen şunları hepsini iptal ediyorum. Sadece destek ve direnç seviyelerini ve eğilimlerini sizlerle göstereceğim. Eğer piyasalarda dediğimiz gibi hani piyasada bir işlem yapıyorsak mutlaka kendimiz çapımızda teknik yönden çizimler yapıyoruz. Bu sistemin içeriğine baktığımızda akıllı bir stratejiyle eğilimlerin olup olmadığını veya yatay eğilimler, düşen eğilimler, yükselen eğilimler, majör destek direnç seviyelerini hepsini bir bir gösteriyor. Şimdi ben böyle size kısaca hemen anlatayım. Örnek veriyorum, bizler piyasalarda bir işlem yaptığımızda destek direnç seviyeleri çizeriz. Destekler, dirençler ve bunlara göre alım satım planlamaları yaparız. Ve ondan sonra eğilimleri çizeriz. Eğilimleri bulmaya çalışırız. Hangi eğilimler nerede, hangi seviyelerde, aslında birçok kez de hata yapıyoruz. Gerçek eğilimin nerede olduğunu ya da gerçek destek direnç seviyesinin nerede olduğunu bunları bilmiyoruz. Bazen bu tür hatalar yapıyoruz. Fakat bu sistemin içerisinde bize detaylı her şeyi net gösterir. Destek direnç seviyelerine göre alım satım planlamalarını, her şeyi burada A'dan Z'ye kadar bizlere bunları gösteriyor dostlarım. Genelleme baktığımızda buradaki destek direnç seviyeleri otomatik olarak kırmızı veya yeşil yanar. Örnek veriyorum, şuradaki piyasanın, Bitcoin'in piyasanın genel durumuna baktığımızda direnç kırmızı geçemediğini gördükten sonra artık buradan bir satış baskısı geldiğine dair, piyasanın satış yönden olacağına dair otomatik olarak bunlar bize kırmızı veya yeşiller olarak yakar. Herhangi piyasada bir düşüş gelmesi durumunda hazırlıklı olabileceğimiz destek seviyeleri olarak kademeli olarak planlamalar yapacağımız seviyeleri burada bizlere net bildiriyor dostlarım. Piyasalarda yıllardır işlemler yapıyorum ve bütün çalışma stratejilerimi tek paket olacak şekilde hepsini bir indikatörün içerisine eklemeye karar vererek ve bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Bir trade'in en iyi dostu olabilecek şekilde ve en iyi kolaylık sağlayabilecek beta trading stratejisi efsane ve mükemmel bir çalışma stratejisine sahip olduğunu tekrardan söyleyeyim sizlere dostlarım. Genel olarak baktığımızda sistemin içerisinde tabii ki bir sürü strateji bulunmaktadır. Fakat hepsinin mantığı aynıdır dostlarım. Ama ben burada sizlere yine dediğim gibi kısa ve özetle bölüm bölüm anlatmam gerekiyor ki daha detayları ve net bir şekilde iyice öğrenmek için. Yine baktığımızda trendleri buraya kadar anladık. Destek direnç seviyelerini, majör destek seviyelerini ve eğilimleri, bunları anladık. Şimdi bu ortadaki kırmızı kurdelelere benzeyen, yeşil kurdelelere benzeyen bir indikatör de onun içerisinde kapsar. Kırmızı veya yeşil gördüğümüz kurdeleye benzeyen bu strateji aslında bu bir trend bulutudur. Bu trend bulutlarda, zikzaklarda bizim işimize çok yarar. Biraz böyle derinliklerini kontrol ettiğimizde sistemin aslında ne kadar kolay olduğunu daha detaylı ve net bir şekilde iyice öğrenelim. Kesişmelerde bizim işimize daha da çok yarar. Örnek veriyorum, dip seviyenin bulunduğu seviyelerde, destek seviyenin bulunduğu yerlerde ve eğilimin destek seviyesinde bulunan yerde bir kesişmenin olduğunu ve yavaştan artık piyasasında artık bir yeşil olacağına dair bu da trend bulutu kendisini takip ediyor. Yine satıştaki aynı şekilde baktığımızda direnç seviyesinde artık bir ilerleme olmadığını ve yavaştan artık
artık piyasa kendini bir kırmızı yaktığını ve kesişmenin bulunduğu seviyelerde artık burada aynı şekilde takip etmektedir dostlarım. Yani kısa ve özetle söyleyeyim, trend bulutları trendleri takip ederek zikzaklar konusunda bizlere daha da çok yardımcı olacaktır. Bir diğer işleyişte her trade farklı bir zaman aralığıyla çalışmak ister. Kimisi scalping ister, kimisi day trading ister, kimisi swing trading ister. Fakat beta trading bütün çalışma stratejisine uyum sağlayan bir göstergedir. Her stratejiye uyum sağlayabilir. Scalping isterse yapılabilir, day trading isterse yapabilir, swing trading isterse yapabilir dostlarım. Piyasalarda işlemler yaptığımızda birçok kez kandırmaca bulunan seviyelerde işlemler yapıyoruzdur. Fakat bu sistem bize kandırmaca bulunan seviyelere de hepsini de tek tek tespit edip bizlere buna göre de planlamalarımızda yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, hemen şuraya baktığımızda feke seviyelerin bulunduğu yerler, morluk bulunan seviyelerde bizlere aşırı iğnelerin bulunduğu seviyelerde bunlardan da uyarılarda bulunuyor değerli dostlarım. Kimisi fake seviyelerde işlemler yapmaz, kimisi de yapmak ister. Herkesin tercihine kalmış bir durum. Örnek veriyorum, çok aşırı iğnelerin bulunduğu seviyelerde biraz böyle geçmişleri kontrol ederim. Çok böyle kararsız ve dengesiz bulunan yerler oldu mu da sistem bize otomatik olarak burası fake bir seviye olduğunu açık açık bir şekilde gösteriyor. Bu 4 göstergenin ayrıntılarını sizlerle paylaştım dostlarım. Umarım burada beni net bir şekilde anlamışsınızdır. Burada ilk etapta tabii ki sizlerle destek ve direnç seviyelerini ve ondan sonra eğilimlerini ve ondan sonra trend bulutlarını ve bir de fake bulunan yatay seviyeleri gösteren yerleri gösterdim değerli dostlar. Tabii ki sistemin içerisinde daha da kapsamlı bir çalışma var. İlerleyen dakikalarda ayılar, boğalar ve tekrardan yine açayım, bu sistemin içerisinde yapılması gereken daha birçok iş var arkadaşlar ve bunların hepsinin ayrı ayrı mantığını kullanarak sistemde çalışırken, işlem yaparken nelere dikkat etmek gerek, nasıl bir işlem yapmak gerek, bunları hepsini detaylı videoların ilerleyen dakikalarında hepsini net bir şekilde anlayacağız dostlarım. Tabii ki sadece bu işler destek dirençlerle olmuyor. Destek dirençlerle olacak işler değil arkadaşlar. Biraz böyle bir strateji geniş ve kapsamlı bir çalışma yaparsak zaten hani videoları izledikten sonra daha da detaylı ve net bir şekilde iyice anlayacaksınız arkadaşlar. Ayılar, boğalarda nerede girişler yapılır ve destek direnç seviyelerinde işlemler yaparken nelere dikkat etmek gerekli, bunları hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videomuza destek olmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Benden ne tür içerikler istediğinize dair de bunu yorumlar kısmında yazarsanız bir sonraki videolarda sizin isteklerinize göre içerikler çıkarmış olacağız arkadaşlar. Beta trading stratejisinde kaç bölümle ilerleyecek bilmiyorum ama tabii ki stratejinin içerisinde kapsamlı olduğundan dolayı ve bunları size net bir şekilde iyice anlayabilmeniz için bölüm bölüm yapmak mecburiyetindeyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, daima bol kazançlarınız olsun. Görüşmek üzere.